Evet arkadaşlar, merhaba. Şöyle üzerimi kapatayım. Bugün GS 1300 yani R1300 GS ADV'yi test ettim. Hem de düz GS ile karşılaştırma fırsatı olarak. İkisini birlikte iki kişi gittik. Sırayla değişerek, yan yana kıyaslayarak farklılıklarını daha iyi anlamaya çalıştık. Malumunuz, daha önceki videomu izlediyseniz videonun sonunda söylediğim üzere ADV için önceden bir kapora vermiştim zaten. Yalnız doğru karar verip vermediğimi anlamak için Adventure'ı da sürmem gerekiyordu. Adventure'ı sürmek için bayiye gittik. Her zamanki gibi gayet güler yüzle karşılandık. Motorları teslim aldık. Gerekli imzaları attık. Çok uzun bir sürüş yapmama gerek yoktu, biliyorsunuz. 2 kere artçılı, artçısız çeşit çeşit test yaptım. O yüzden yani ben bayi gezip motor test edip yorum yapacak ne teknik bilgiye sahibim, ne öyle bir vakte sahibim. Öyle bir tarzım da yok. Alacağım bir motorun alım sürecinde neler yaşanıyor, almadan önce nelere dikkat ediyorum ve tabii alımın nasıl sonuçlandığıyla ilgili bunları hem bir hatıra olsun diye hem de bununla ilgili ilgilenen insanlara bir ön bilgi olsun diye çekiyorum. Yoksa onun dışında herhangi bir bayiye gidip bir motor çıkmış hadi bir deneyim deme durumum yok. Şimdi GS'in düzünü kullandım. Videoda izlediniz. GS'in düzü ilk bindiğimde çok titreşimli geldi ama hiçbir şekilde bir ağırlık hissiyatı yoktu. Elbette ki hafif bir motor değil ama ağırlık hissettirmiyordu. Adventure'a binince o kafamda kalan iz, yani düz GS'in ağırlığından fazla bir şeye bindiğimi hemen hissettim. Ayaktan motoru, yani sola yan ayağımdan motoru düzlemeye çalıştığımda bile bir dakika dedi. Ben dedi biraz ağırım. Bu ölümcül değildi. Şöyle değil, motor hareket ettiği an bitiyor ama yavaş durumdayken ve motoru yatırma pozisyonunda ayağınıza binen güçlerde ben daha ağırım diyor. 30 kilo bugün hafife atılacak bir ağırlık değil. Önemli, bir 30 kilo binse ne kadar önemi var ki diyemez. Bu arada bugün bindiğim motorun deposu boştu. Yani 30 litre doldurduğunuzu düşünün. 2 tane yan çanta, bir top case koydunuz, yani üst çanta koyduğunuzu, arkanızda artçı olduğunu düşünün ve bir anlık dalgınlıkla motoru hafif normal olması gereken açıdan daha fazla bir açıyla sağa veya sola doğru eğdiğinizi düşünün. Bütün bu 30 kiloluk yük vesaire yükler sizinle kötü bir tecrübe yaşamanıza sebep olacak size. Tüm bunlarla birlikte motorun hareket etmesiyle birlikte ikisi, şöyle söyleyeyim, iki motorda hareket ettikten sonra aynı kiloda gibi hareket ediyorlar. Yani herhangi bir şekilde birisi daha ağır gibi bir hissiyat oluşmuyor. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. İlk bindiğimde böyle bir hissiyata kapıldım. Dedim ki ya ben buna çanta takacağım, üst çanta koyacağım, artçısı var, deposu dolacak, ıvırı zıvırı. Yalnız testin sonlarına doğru, yani testte bu arada kendimiz için test yaptık. Yani video çekelim, bir içerik oluşturalım, böyle sosyetik bir şey olsun diye bir uğraşımız yok. Öyle bir şey söz konusu değil. Ben ciddi bir alım yapma arifesindeyim. O yüzden burada herhangi bir şekilde içerik üretmek için gidip bayide motor test edecek birisi değilim. Gerçekten kendim için yapıyorum. Bu arada da kendime de ya diyorum, bu testi yaparken vakit bulursan videoya çek at. İnsanlar böyle bayiye sık sık gidemeyen veya ya bir motor nasıl alınır, ne yapılır, nasıl test edilir, nasıl bir fikir yürütülür diye bilgi vermek amaçlı. Tekrar videolarda da söylediğim üzere herhangi bir şekilde teknik, profesyonel inceleme söz konusu değil. Tamamen amatör gözle bir inceleme. Bu konu araba olsa böyle söylemem ama motorda durum bu. Motorları bindik, test ettik. Performans aynı. Bakın, hiç fark yok. Zaten olması mümkün değil. Kağıt üzerinde de CC'ler, beygirler, torklar, her şey aynı. Bir GS Adventure, GS düzden, yani düz GS'ten 2 santim yüksek. Bu 2 santim yükseklik seleden veya şasiden sadece kaynaklanmıyor, tamamından kaynaklanıyor. Bunu nereden anlıyorsunuz? İnternette ulaştığım bilgilere göre süspansiyon seyahat mesafesi diye bir bilgiye ulaştım. Bu mesafede Adventure 2 santim daha uzun bir seyahat mesafesine sahip. Bu da otomatikman motoru tabii yüksek yapıyor. Ancak benim boyum 1.84. Ben boyla ilgili, yani 2 santim yükseldiği için hiçbir şey yaşamadım. Orada benim bir dezavantajım olmadı, onu net söyleyeyim. Elbette ki alçağına bindiğinizde daha güvenli hissediyor musunuz? Daha hissediyorsunuz ama ötekine bindiğinizde de böyle sizin için ölümcül bir şey değişmiyor. Biraz kalın tabanlı bir motosiklet botu giydiniz mi bitti gitti. Bu tamam. Onun dışında koltuklar farklı. Kesinlikle
şoför yani öndeki kişinin, öne oturan kişinin koltuğunda belki afaki fark yok. Ancak yolcu koltuğu etlilik bakımından değil de hatta etlilikte de uca doğru farklılıklar var ama hadi o ölümcül demeyelim. Eni konusunda birisi şöyle söyleyeyim, küçük bir tabure düşünün. Birisi daha böyle sandalye gibi bir tabure düşünün. Yani genişlik açısından söylüyorum. Daha geniş, yani poponuzu koyduğunuz yer daha geniş. Bu da ne yapar? Ekstra belki bir 45 dakika sonra yorulma sağlar. Bence önemli. Onun dışında kuyrukta daha fazla güçlendirilmiş bir kuyruk var. Onu da söylemek istiyorum. Adventure'ın kuyruk tarafı, yani artçının oturduğu taraf ve yüke dayanıklı olsun diyerekten herhalde orada daha fazla demir aksam görüyorsunuz. Düz GS'te biraz daha, bu demek değil ki düz GS artçı taşımaz, çanta taşımaz, öyle algılanmasın ama bu bir güçlendirme de var. Gözle görülür bir güçlendirme var. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Dediğim gibi kuyrukta bir güçlendirme var. Düz GS'te bu güçlendirmeyi görmüyorsunuz ama bu demek değil ki herhangi bir şekilde yan çanta, top case veya artçınızı taşımaz değil. Bu tamamen adventure ruhunda kaynaklı bir güçlendirme. Tabi bunların hepsi ne oluyor? Kilo olarak geri dönüyor. Çanta tutan demirlerde keza ekstradan böyle bir külfet orada videoda göreceksiniz. Onların da bir ağırlıkları var. Dediğim gibi depoyla birlikte vesaire bu 30 kiloluk ağırlık oluşmuş. Durduğunuz an geri götüreceğiniz zaman yani ciddi bir ağırlık hissediyorsunuz. Ötekinde de hissediyorsunuz. Yani işte bunların ikisi de hafif motorlar değiller. Burada böyle bir durum var. Adventure tercih, ikisini de kıyasladıktan sonra Adventure'ı neden tercih etmeliyiz? Onu da size söyleyeyim. Tamamen bu artçılı kullanımla ilgili bir şey. Benim tercih sebebim artçılı kullanmakla ilgili bir şey. Bakın 30 litre değil de 20 litre depo, hiçbir şey kaybetmem. Dünyanın benzin istasyonunun seyrek olduğu yerlerine gitme gibi bir planım yok. Merakım da yok. Büyük ihtimalle daha çok Avrupa kıtası taraflarında gezmeyi düşündüğüm için benzinle ilgili hiçbir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. O yüzden bana 19 litre olmuş, 22 litre olmuş, 20 litre olmuş yeterli. Ancak motorla 300 kilometre git yakıt al, 300 kilometre git yakıt al. Belki çok fazla insanı yormaz. Ancak arkanızdaki artçı belim ağrıdı, işte popom ağrıdı, kuyruk sokumum ağrıdı vesaire, uyuştu bacağım dediği zaman şoföre, ya ben şahsi fikrimi söylüyorum, süren kişiye bir baskı oluşuyor. Bu baskı da kişinin gaz açmasına sebep. Ya ben bu gazı biraz açayım. Oh, yollar çok kötü. Ben bu gazı biraz açayım. Bir an önce dinlenme noktasına ya da finish noktasına gideyim. Ya bu da psikolojik olarak etkileniyorsunuz. İşte ya 100'le gidiyorsan 120'ye çıkıyorsun yani. Çünkü arkanda sürekli şikayet eden bir ses tonu var. Bu şikayetten şu anki motorumda müzdaribim. Ha, memnun muyum? Bana göre şu an piyasadaki en iyi scooter. Yani ben başka tartışma yapmıyorum. En iyi scooter bu şu an. Ya 750'liği vardı, onları demiyorum. Kendi sınıfına göre konuşuyorum. En iyi scooter. Ancak uzun yolu için ya, etliliği az ve kalitesi düşük bir sele var. Fiyatına göre aslında çok çok iyi ama tabii biz şimdi neyle kıyaslıyoruz? 2 tane video yapmışız. GS'le kıyaslıyoruz. ADV'ye de haksızlık oluyor. Şunu söyleyeyim, kesinlikle ADV. Şu an bakın yokuş çıkıyorum ve gaz açmıyorum. Bakın gaz açtığım zaman direkt uçuyor. Evet, konuyu ADV'ye getirmek istemiyorum ama ADV'nin de hakkını teslim etmek istiyorum. Şimdi videoda dediğim gibi doğal bir video çektik. Kendimiz için bir video çektiğimiz için orada belki hani şöyle düşünebilirsiniz, böyle yan yana koydu ya, işte kıyaslamadı, her şeyi tam göstermedi, şunu da söylemedi diyerekten böyle bir özet geçmek istedim. Adventure tercih etme sebebim artçı olması, uzun yolları düşünmem, rahatlığını düşünmem, tek sebebi budur. İzlerken bu gözle izlerseniz sizin için de benim için de daha verimli olur. Şimdiden teşekkür ediyorum. Satış aşaması ile ilgili şöyle bir son nokta koyayım. Dediğim gibi kapora verdim, bekliyorum. İkinci videoda söylediğim belirsizlik geçerli. Bu belirsizlik elbette ki beni de çok hem maddi manevi zora sokuyor, belirsiz olması. Ancak bu 1-2 hafta içerisinde bu işin olumlu olumsuz neticeleneceği umuduyla bugün gittim ve öyle hissettim. Bakalım, sizi gene bilgilendireceğim. Ne oluyor, ne bitiyor, nasıl işliyor bu süreç. Şimdi test videosuna geçebiliriz. İyi seyirler.
Buradan U yapalım. Burası dediğim yer sana kapalı. Anladın mı? Buradan böyle bir dönüyorum ben. Bakalım 2 ile. Bende o 13 kilometrelik yakıt var. Sen düşün. Bu da öyle. Buna dengesi güzel. Ama onda seninkinde daha iyi hissettiğimi söylüyorum. Bunun üstteki depodan kaynaklı mı ne? Kütük gibi. Değişiriz zaten şimdi bir. Nasıl geçiyor? Süspansiyon kral değil mi? He. Vites daha sert atıyor değil mi dinamikte? He. Oğlum arka çok güzel. Önüne desteklesene bir. Bir önüne destekleyerek dur. Ha göreceksin şimdi. Nasıl? Ya. Şuradan şöyle bir dönelim ya. Şurayı şöyle gidelim gelelim, tamam? Hadi abi. Evet. Abi farklı ya. Bu daha kolay bir motor. Açık söyleyeyim. He? Evet. Dön. Dönelim mi? Farklı Hakan. O daha ağır değil mi? Nasıl? Dönüyorum buradan. Evet, debriyaj çok yukarıda kavruyor. Aynen. Stop etti zaten. Tamam. Evet. İkisini de test ettik. Bu ağır. Direksiyon şeyi ağır. Evet. Çünkü neden biliyor musun? Ağırlık merkezi biraz daha yukarıda. Evet. O da hissettiriyor fark ettiysen. Hissettiriyor. Ama şeyi güzel. Şu kavrama, He. şu sarma olayı var ya. He. Benim boyuma göre konuşuyorum ben. Tabii. Burayı sıkmam kontrolümü daha rahatlaştırıyor, anladın mı? Anladım. Bacağımla şurayı sıkabiliyorum şöyle. Anladım. Bir şey olduğunda şöyle virajda sıkabiliyorum. Onda biraz daha ince ya. Evet. 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 Daha böyle kam içe bükülüyorum. Birinin öyle artısı var, birinin öteki türlü artısı var. Ben de şimdi ona bindiğim zaman bisiklet gibi hissettim. Çok alıştığım, sanki her gün sürdüğüm bir motor gibi hissediyorsun. Evet, şey de farklı mı? Koltuk da farklı. Koltuk farklı. O koltuk daha etli. Ancak bu motor daha ağır olduğunu hissettiriyor. 30 kilo bir fark var. Onu da hissettiriyor abi. Hissettiriyor aynen. 30 kilo hissettiriyor. Yani hissettirmiyor değil yani. Yani hissettiriyor. Bu 30 kilo burada şimdi bu sürüşte belki Hakan çok bir dezavantaj gibi değil de bu şehir içerisinde hangisini sürmek istersin? Sen şehir içinde kullanacak olsan hangisini sürmek istersin? Değil mi? Bu çok onun yanında ağır kalıyor. Ama sen şey olarak değil, ben sürekli uzun yapacağım dersen, bir tane de TCX alırım dersen bu, anladın? Yani şehir içinde Dio Mio bir gidip geleyim bankaya dersen bir Dio alırım 70-80 bin lira. Şöyle düşün, 1,5 milyon yakın verip buna 70 bin lira bir motor almam, yani yapan vardır, anladın mı? Vardır. Buradaki tek benim için problem ne biliyor musun? Koltuklar. Evet. Gerçekten Daha rahat. koltuk farkı var ciddi şekilde.
Şöyle baktığınız zaman o koltukla bu koltuk arasında ciddi bir fark var. Evet, evet onda yok, hayır avadanlıktan yok, bu şey için. Paketleme çantamı, lastik için. Aynen. Evet, evet. Şu en alçak hali bu. Bunun en alçak hali ondan. Benim ayağımda sıkıntım olduğunu düşünmüyorum. Nasıl? Ayakta sıkıntım yok. Ben şimdi şununla bir tur daha döneceğim şurada tek başıma. Tamam. Şuradan şöyle hemen. Serbest mi? Geleceğim şimdi, şuradan dönüyorum. He. İkisini de çok güzel oturuyorsun. Evet. Ama bunda sanki kollarını daha uzağa atıyorsun gibi onda. Bunda daha mı uzak? Gibi. Ha, gibi. O aynı hissediyorum. O zaman o da güzel. Oturuş pozisyonuna baktım. Sığınma Ha. göbeğine baktım. İkisinde de güzel oturuş pozisyonu. Değil mi? İkisine de rahat sığıyorsun yani. Aynen. Hani şey değil o. Seninkini onu Pa- bastırıyor, seni bastırıyor gibi bir durum yok. Denge var yani. Ağırlık. İşte ama şeyi de düşünüyorum. Bunda yengen 2 gün sonra bana bu koltukta rahat etmiyorum derse. Bir şey söyleyeceğim. Şu ADV'den bile iyi. Ya şu bana hiç Şakan, yol modundayım. Bakın elime. Şş. Motora bak. Bakar mısınız bak. Al dinamiğe, böyle yapamazsın. Hadi bin gidelim, teslim edelim hadi. Anlatacak çok bir şey kalmadı. Geldik. Ama sen bununla mı geçeceksin, onunla mı geçeceksin? Fark etmez, sen onunla git. Yok, ben sürdüm ya, onu anladım, onun ne anlayacağımı. Bin bin. Takip et hadi. Ben şurada arkadan dolaşıp önüne gideceğiz şirketin, tamam mı? Takip et. Sen şimdi onu bilerek sana şu an onu verdim ben. Son bir kez onu iyice bil diye. Bunu uzun sürdün zaten. Şu hareketi yaparken hangisine daha rahat hissediyordum? He? Aynı değil mi? Değil mi? Yok, hoşuma gitti. Gitmedi değil ya. Onu da çok beğendim bu arada. Ya bilmiyorum, seslerde bir sıkıntı var mı? Boş ver şimdi. Buradan girelim.